Şimdi burası herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için kendi kurallarını uyguluyor tamamen. Kendi kurallarını uyguladığı için adamlar istediği kadar sert kanunlar da getirebiliyor, yumuşak kanunlar da getirebiliyor. Her şey onların elinde. Ama biz kendimiz içinde yaşadığımız için maalesef bu kadar da nazik bir ülke değil burası. Helva var lan. Oha. Yani pek fazla bilmediğim markalar da burada var aslında. Yaşamak için biraz sistem olarak zor bir ülke. Erikli suyumuz. 3 yıldır buradayım. İlk defa rast geliyorum. Bu da bir Hintçe bir şey ama kapağı da kolay açılıyormuş. Baksana abi. Bak. Ekşitir mi seni? Ekşitir. Ben erikli suyumu alırım. Köşeme çekilirim. Ama bir yandakine güzel. Geldik mi? Oradan bir yerde çalışmıştım. Yok abi ya. Diyarbakır simidi gibi olmuyor. Bir tane daha çeksene. Hangisini Al. Hangisini daha çekersin? 2'şer tane simit aldık. Onları yedik. Yürüyoruz merkeze doğru. Ve de şu tarafı da hemen Bağnos. Oradan çıkınca direkt market önümüzde. Ya Migros diğer şeylere göre biraz daha pahalı sanki ya. Ya burada şey var, Lidl var, Aldi var, Migros var, Renner var değil mi? 4 tane. Migros biraz daha pahalı oluyor. Şuradan mı gidelim yoksa şuradan mı? Buradan daha manzara güzel çünkü. Tamam şuradan. Evet, şöyle geldik şu an merkezin başına. Canın sıkıldı mı burada gelip oturursun. Paran yoksa burada oturursun. Geceleri bir şey içmek istersen burada oturursun. Ot içmek istersen burada oturursun. Ne yapmak istersen burada oturabilirsin ücretsiz. Buralar zaten kafelerle dolu. Şuradan Eskişehir'e giriyoruz. Şu ileride çok meşhur bir dondurmacı var. Birer dondurma gelip alacağız oradan. Gel şuradan gidelim biz. Ulan ne taktım bu şarkıya? Her sokak başında bunlardan bulabilirsiniz. Bisiklet park alanları. Millet gelip burada bisikletini park ediyor. Sonra gidiyor. Bakın hiçbirisi de kilitli değil. Ne bir kilit var ne bir şey. Çünkü güvence var. Çalınmayacağına dair bir güvence var. Hırsızlık yok. Genel olarak bu mimarilerde evler 150 ile 200 yıl arasında değişiyor. Ama sürekli bir restore olduğu için çok temiz kalıyor evler. Yepyeni gözüküyor her zaman. Bu Eskişehir'e sadece bisikletler girebiliyor. Kimse giremiyor. Bir de arada bir bu kurye araçları oluyor. Burada işi olanlar olsun. Bu postane araçları. Bunlar dışında buraya girebilen herhangi bir insan evladı yok. Bir de yürüyebilirsin tabii. Hep sarmaşık dolamış bu evin etrafına. Güzelmiş. Bu Alteşler'in içinde neyi arasanız her şeyi bulabilirsiniz. Yemek olsun, takı sektörü olsun, giyim sektörü olsun, istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Aa şuraya baksana ama ne güzel bir... Çok güzel yapmışlar be. Bakın bu kitapların hepsi gratis yani bedava. Adamlar diyor ki alın kitap okuyun. Kültürlerin anasını satayım. Neyse bizim Almancamız perfect olmadığı için biz okuyamıyoruz ama adam gratis yapıştırmış buraya. Herkes bu şekilde kendi ürünlerini üzerine bir gratis yazısı yapıştırıp ihtiyacı olanın almasını istiyorlar. Aa, burada Mobilzone var, telefoncu. Hani İsviçre'de birkaç tane var galiba. Mobilzone var, Salt var, Swisscom var, Interdiscount, Medya... He? Leica mı? Oğlum Leica telefon operatörü lan olsun. Ne güzel buraya tanıtacaktık lan. Çalışma nereden çıktı atayım. Alın arkadaşlar İsviçre'ye bakın. İsviçre işte böyle. İstemediğiniz anda hayallerinizi yıkabilirler. Çok güvenmeyin İsviçre'ye. Salih, ciao, wie geht's? Gut selber? Super, super. Tipptopp, merci. Wir sind am Drehen, wir müssen schnell machen, sorry. Okay, ist gut hier. Vlog. Wir sind am Filmen sehr spannende Sachen. Tamam dur. Şimdi çekimini yapsınlar. Çekimlerini yaptıktan sonra buraya bir tanıtacağız. Şimdi burası Zaynt Ursan Katedrali. Gel beraber yürüyelim kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her şey 11 ile ilgili. Bakın bu kilisede 11 adet çan var. 11 tane şu heykellerden var. İçeride mumlar 11-11 şeklinde dizilmiş. Şu ileride saat kulesi var. O saat kulesi de 11'e kadar yani saat 12'ye kadar yok. Zaten Solothurn'da İsviçre'nin 11. kantonu sıralamada. 11 bunların biraz uğurlu rakamı gibi bir şey. Kutsal mı oluyor biraz daha? Hristiyanlık. Ya Hristiyanlıkta aslında böyle bir şey yok. Bu Solothurn'un yerli halkı biraz buna inanıyor. Bunun herhangi bir sebebi yok. Tarihi olarak da bir sebebi yok. Yok yazmıyor. İçeride çekim yapmak serbest mi değil mi onu bilmiyoruz. Serbest mi acaba içeride? Kapısı bayağı ağır. Girelim mi? Hadi gel. Burada biraz sessiz olmamız lazım.
Neymiş be. Ama bunların kapıları da aynı şekil. Baksana. Baya bir ağır. Zaten burada bu kiliselerin kapıları genel olarak ağır oluyor. Adamlar ellerinden geldiğince güzel ve görkemli bir şekilde yapmaya özen gösteriyorlar. Az önce gittiğimiz yerin aynısı. Hemen hemen. Çok değişik değil yani. Abi zaten buralar hepsi giyim mağazaları. Sinema salonu. Ben buraya bir gün geleceğim ya. Ocean Shoes. Ayakkabı mağazası. Buraya gelelim abi, ben birazdan gelirim. Parfüm mü? Onu biz Manor'dan bakarız ya. Manor burada var mı? Kesin vardır. Ivır zıvır, takıdır, bakım ürünleridir. Parfüm burada da alabiliriz aslında. Bakabiliriz birazdan. Önce buradan çıkacağımızda şu yukarıdan çıkalım. Daha iyi. İnsanlar kafede oturuyor. Salı günü olduğu için, yani hafta içi olduğu için abi Türk müydü? Abi ne diyor? İnternetten bakacağım. İsviçre'de bugün salı günü olduğu için, yani hafta içi olduğu için genelde yaşlı insanlar gelip kafelerde oturup bir şeyler içiyor. Çünkü hepsi emekli. Emekli maaşı burada işe yarıyor. Yani burada yetiyor. Emekliler aslında biraz ortalama. Yani. Dedenin ismi neydi? Ayıp sorması. Fahri. Fahri Bey'in hayratıdır. Allah kabul etsin. Az önce bahsettiğim Salt Mobile işte bak. Sen Leica falan diyordun ya. Leica diye bir şey yok yani burada. Dekorasyona önem veriyorlar. Kaçın bir adı ya? Yani dekorasyondur. Dekoratif olunca o dekorasyonun dekore edilmiş şekli. Ya ne bileyim hadi gidelim. Kafamı karıştırma. Saat kulesi bu. Gel dışarıda belki güzel bir görüntü verebiliriz dışarıda. Ortamı da kapatmışlar. Yok abi ya. Abi biraz kasasını sırtlamış gidiyor. Gece büyük parti var. Ben parti olarak şey yaptım. Şimdi bu Solothurn'da eski şehir ile yeni şehri birbirinden ayırıyor. O yönden gerçekten çok güzel bir pardon ne bileyim oğlum birden şey oldu. Yapacak bir şey yok. Yaz mevsimindeyiz işte. Cıvıl cıvıl rengarenk. Ne yapalım? Ben bir şey demiyorum. Ben gayet de düzgün, medeni bir insanım. İsviçre'de yaşıyorum. Aile çocuğu. Ben ısmarlayayım abi. Ne? Ayıpsın. Tabii ki sen ısmarlayacaksın. Burada çok fazla çeşit var. Biz hangisini alalım bilmiyorum ki. Bir ton çeşit var burada. Zaten çok çeşitliliğinden dolayı insanlar buraya özellikle tercih ediyor. Helva var lan. Oha. Halva yazmış herhalde. Elvalı. Bildiğin helvalı dondurma. Abi her çeşitli var. Baksana bu çikolatalı. Yoğurtlu var bir de. İş gut, merci. Merci. Schönen Tag noch. Hadi merci. Bırak başlığı verdi ya. Tabii ki de. Böyle hizmette bahşiş verilmez mi? Şimdi şu an aklınıza gelebilecek her şey burada var zaten. Benim pek fazla bilmediğim markalar da burada var aslında. Bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Burada Zebra Giyim var. Zebra Giyim zaten dünyanın her yerinde olan bir şey. Bu meşhur bir marka. H&M var. Zaten burada H&M bir de CNI var. Bu ikisi Türkiye'nin LC2'si, defaktosu gibi bir şey. Biraz daha ucuza kaçmak istiyorsanız giyim konusunda bu tarz yerleri daha çok tercih edebilirsiniz. Ocean Sport ile Dozenbach var. Bu ikisi de zaten ayakkabı markası. Dozenbach Türkiye'de ismi biraz farklıydı ama. Dozenbach Türkiye'de var mı? Var ama farklı. Ciddi misin? Ben bilmiyordum. İçeri girip aslında fiyatlara bakabiliriz de onu başka bir videoya bence saklayalım. Siz nereye derseniz ben oraya gideceğim. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. İsviçre'deki giyim fiyatları, ayakkabı fiyatları, market fiyatları herhangi bir şey olursa bana lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ya biraz daha buradan gezelim, kaybolalım şehrin içinde. Doğrusu şimdi internette yazanla gerçeğin arasında çok fazla fark var. İnternette yazan şey doğa, huzur, güzellik tamamen bunlara dayalı şeyler. Ama biz kendimiz içinde yaşadığımız için maalesef bu kadar da nazik bir ülke değil burası. Turist olarak gelirseniz burada gerçekten paranız varsa güzel yaşarsınız. Doğası, Tabii. çevresi, Ya, insanları gerçekten güzel. buraya geleceksin aslında senede 2 ay 3 ay tatile geleceksin. Paran varsa. Aynen paran varsa. Onun dışında burada yaşamak için biraz sistem olarak zor bir ülke. Herhangi bir arabanız yoksa Yok aslında burada çok fazla öyle o sıkıntı yok. Çok tatlı ya. Aslında burada pek fazla o sıkıntı yok ulaşım konusunda. Çünkü buranın en ücra köyüne kadar bile tren ve otobüs bulabiliyorsunuz. Her yere tren gider. Tren gitmediği yerlerde ise oraya otobüs gider. Ben 3 yıldır buradayım. Ben hiçbir zaman yolda kalmadım. bilet fiyatları biraz pahalı sadece. Aynen bilet fiyatları biraz pahalı. O hepimizin yakındığı bir durum. Buranın tren şirketi SBB. SBB'nin bazı tarifeleri var. Yarı fiyat, general yani her yere. Tren için o tarifeleri satın alabilirsiniz. Ama ona rağmen pahalı. Ucuz değil yani. Tek pahalı diyebileceğim şey tren. Ama eğer araba kullanıyorsanız
kullanıyorsanız böyle bir sıkıntınız yok. Araba kullanınca zaten burada benzin fiyatları da bayağı ucuz. Şimdi ben burada marketlere gidiyorum. Suyun tanesi şu küçük şişelerde 1 litrelik sular 2 frank ya da 2,5 frank arasında değişirken benzin fiyatı 1,60 ile 1,70 arasında değişiyor litresi. Gerçekten sudan ucuz. İsviçre genel anlamda böyle. Burada çalışırsanız çok rahat bir şekilde geçiniyorsunuz. Ama yeter ki ülke ve sistem diyor ki kardeşim çalışın. Bu ülkede genellikle ürünler fazla dışarıdan ithal edilmiyor. İsviçre kendi sisteminde öncelikle benim kendi ülkemin içindeki ürünler bitsin. Biterse o zaman dışarıdan alalım diyor. Özgürlükler ülkesi olduğu için sana o konuda da özgürlük tanıyor. Diyor istersen dışarıdan al. Ama dışarıdan aldığın zaman ona 2 kat vergi bindiriyor. Tabi ister istemez oradaki esnaf da ucuz olanı seçiyor. İsviçre'nin içindeki malları alıyor. Adamlar kendi sistemine değer veriyor. Bu sistemin bozulmamasını istiyor. Bu sebepten ötürü kurallar aşırı katı. Ama sırf o yüzden burası böyle sakin, huzurlu ve güven konusunda çok ön planda bir yer. Burada gece 3'te hiç aklım çocuklarımda bile kalmaz. O konuda bu ülkede gerçekten herhangi bir problem yok. Hemen yanı başımızda Fransa var, Almanya var, İtalya var. İspanya 2 ülke ilerimizde. Resmen Avrupa'nın huzurlu başkenti gibi. Şimdi burası herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için kendi kurallarını uyguluyor tamamen. Kendi kurallarını uyguladığı için adamlar istediği kadar sert kanunlar da getirebiliyor, yumuşak kanunlar da getirebiliyor. Her şey onların elinde. Şimdi bütün devlet başkanları parasını bu ülkeye yatırıyor. Çünkü çok güvenli bir banka sistemi var. Dünyadaki en tarafsız ülke. Savaş konusunda olsun, göç konusunda olsun. Bütün dünya birbirine girsin. Ülke gene diyecek ki kardeşim beni ilgilendirmiyor. Ben sizin işinize karışmıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Zaten o yüzden bu Lozan Antlaşması da burada yapıldı. Bu kadar ülkenin tarafsız olarak buluştuğu bir yer. Mardin'e sadece 3000 kilometre yürüyüş mesafesinde olan İsviçre'nin Aare Nehri gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde. Şimdi İsviçre'de nereye giderseniz gidin bir göl kenarı olsun, manzarada olsun, bir sokak başında olsun hiç fark etmiyor. Kahve fiyatı her yerde aynı. 4,50. Şu manzarada 4,50'ye kahve içmek gayet de güzel bir şey. Gayet de ucuz. Şimdi Aare Nehri'ndeyiz. Size kısaca özelliklerini anlatayım. Burası 295 kilometre uzunluğunda olup İsviçre'nin en uzun nehridir. Şu anda biz Solothurn'da bulunan tarafındayız Aare Nehri'nin. Burada marketler, kafeler, kuruluşlar, gıda zincirleri, giyim sektörleri, mağazalar, yerleşimleri dahil olmak üzere her şey bu nehrin etrafında toplanmış. Ve çok güzel yürüyüş yolları var. Şu anda üzerinde olduğumuz köprü Aare Nehri'nin üzerinden geçiyor. Şurada bir tane daha var. Aynı şekilde şu arkamızda da bir tane bulunuyor. Şu arkamızdakinde sadece yayalar, otobüsler ve taksiler. Bir de bisikletler bunlar geçebiliyor. Şunda araba için ama alt tarafında gene yayalar için özel bir köprü yapılmış. Burası da aynı şekilde sadece yayalar ve otobüsler için. İçinde nehir geçen şehirlerde her zaman yayalar için özel köprüler yapılıyor. Bu ülkede yayalar ve bisikletler çok ayrıcalıklı. Burası Jura Dağları'nın en yüksek noktalarından birisi ve Solothurn'un adeta balkonu gibi. Şu yukarıda güzel bir kafemiz var. O kafede oturup kahvemizi yudumlarken çok güzel bir manzara var. O manzarayı da size göstereceğim. Beraber izleyeceğiz. Şurada da kroki var. Buranın tümünü neresi neye bakıyor hepsini gösteriyor. Şimdi burada hepsini kroki olarak haritalandırmışlar. Ben doğrusu pek anlayamadım buradan. Ben kendim göstereyim. Zaten şu karşısı direkt Alpler oluyor. Ben kantonunu görüyor. Argo'yu görüyor. Solothurn'u çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Luzern, Fribourg, Bern, Argau bu dördünü de görüyor ama bunlar biraz daha uzakta. Havanın biraz daha güzel olması gerekiyor. Başka türlü göremezsiniz. Evet biz yavaş yavaş artık toparlanmamız gerekiyor. Çünkü hava gerçekten bozmaya başladı. Yalnız ırkalarımızı da getirmedik. O yüzden bayağı bir soğumaya başladı burası. Buraya geldiğiniz zaman üstünüze giyecek hırka tarzından bir şeyler almanız gerekiyor ki şu manzarayı daha güzel bir şekilde tadını çıkarın, uzun oturabilin diye.
Bugünlük turumun sonuna geldim. Bu benim ilk videom. Tabii ondan dolayı biraz heyecanım var. Kamera karşısına çıkmaya pek alışık da değilim. Bu benim ilk tecrübem. Bakalım hayat beni nereye kadar sürükleyecek. Bu yolda ne kadar ilerleyebileceğim bilmiyorum. Ama şimdiden bana destek veren, yanımda olan bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben buralardayım arkadaşlar. Herhangi bir konuda İsviçre ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa, merak ettiğiniz bir yer, herhangi çılgın bir aktivite hiç fark etmez. Sizinle beraber her yere gitmeye hazırım. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.